Merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Yepyeni videoyla tekrardan sizlerleyiz. Güncel Gen 8 kahraman rehberiyle karşınızdayız. Yanımda her zamanki gibi Barut Ahmet var. Ahmet, şimdi geldik güncel Gen 8 kahraman rehberine. Artık genler zorlaştıkça biz de zorlanacağız. Çünkü bende şu an sadece Gen 8 var. Artık Gen 8'den sonrası ellerinden öper. Tecrübelerini bize zaten aktaracaksın ama şimdi bir Gen 8'e bakalım. Abi yine 3 kahramanımız geliyor. Piyade, mızrakçı ve nişancı. Çarkıfelek kahramanımız Sonya. İşte etkinlik kahramanımız Gatot Yok, muydu? hayır, Çarkıfelek Gatot. Hayır canım. Aa, evet evet, pardon. Doğru, çok özür Evet, dilerim. evet. Çarkıfelek kahramanımız Gatot arkadaşlar. Gen 8 piyademiz. Niyeyse sürekli Sonya'yı öneriyoruz ya. Çarkıfelek diye bunu düşündüm. Etkinlik kahramanımız Sonya. Kahraman salonundan da Hendrik geliyor. Doğru mu? Bu sefer doğru söyledim. Doğru. Tamamdır. Şimdi o zaman Çarkıfelek kahramanımızla ve piyademizle başlayalım. Arkadaşlar, herkesin alacağı bir piyade. Tartışmasız. Şimdi yeteneklerine bakacağım ama düşük, orta, yüksek yatırımla hiç fark etmeden herkesin tercih edebileceği bir kahraman. Çünkü elmasla alıyoruz. Balinalar zaten almak zorunda. Diğer oyuncular da elmasla alabiliyorken şu istatistikler %980 kadar veriyor. Vermiyor tabii. Daha az veriyor. Bizde şeyler full olduğu için oranlar daha fazla gözüküyor bize. Neyse. Hemen şeye bakalım. Özel silah ne işe yarıyormuş? Savunmada birliklerin savunmasını %15 arttırıyormuş. Tamamdır. Yeteneklere geçiyoruz. İlk yeteneği Ahmet oyundaki garip yeteneklerden bir tanesi. Diyor ki piyade savunmasını %30 oranında arttırır. Yani 60-40 için bence çok çok ideal bir yetenek. Ne düşünüyorsun? Evet, Evet. Peki Ahmet, sesini evet, alamadık ama. evet. Oldukça güçlü. İkinci yeteneğimiz yine Oldukça oyunda güçlü abi, evet. işe yarıyor mu yaramıyor mu emin değilim. Diyor ki piyadeleri kusayarak onlara bir kalkan kazandırır. Bu kalkan her saldırı yaptıklarında bir tur boyunca saldırı %30 koruma sağlar diyor. Yani bu tarz yetenekler ne kadar işe yarıyor, ne kadar işlevsel hiçbir fikrim yok. Mesela kalkan gücü artışı sadece bir tur boyunca işe yarıyormuş ama savaşlarda etkili mi değil mi inanın bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden bilmediğim konuda çok yorum yapmak istemiyorum. Mesela Vayne'in üçüncü yeteneğinde de kritik vardı. Muhtemelen çok iyi bir yetenektir ama biz savaştaki savaş raporlarında çok detaylı olmadığı için bunları göremiyoruz. Keşke savaş raporlarını biraz daha detaylandırsalar. Bu bilgileri bize daha net bir şekilde verseler. Ahmet, bir fikrin var mı abi bu ikinci yetenek hakkında? Abi, aslında bu kalkan denilen yetenek e, bir süre kahramanın yani piyadenin canını azalmamasını sağlıyor. %30 mesela, hani toplam 100 hasar aldıysa 30'unu şey yapıp 70, ya hasar azaltmanın aslında gelişmiş bir versiyonu gibi düşünebiliriz diye düşünüyorum ben. Eyvallah. Bana tam cahil gibi davrandığın için teşekkür ederim ama onu ben de biliyorum. Sadece bunun savaş raporuna yansıyan kısmı nasıl acaba? Hani işe yarar mı değil mi? Onu bilmiyordum ama teşekkür ederim yine aydınlattığın Abi için. şöyle, yani bir piyade için kalkan ya da savunma kelimelerini görüyorsak açıkçası işlevli olduğunu düşünebiliriz doğru yoldan bence. Yani bence de en azından saldırı falan Yani gereksiz bir işi bu, şeyler işi bu ya vermiyor. sonuçta piyadenin. Evet. İşi bu. Yani yapması gereken görev bu. Öyle bakıyorum ben biraz. Eyvallah. O zaman 3'e geçelim. Biz 3'e geçerken siz de videoyu bir saniye aşağıdan yukarı kaydırıp bir beğeni atarsanız arkadaşlar çok sevinirim. Yorumlarla da videoyu destekleyebilirsiniz. Hızlıca diğer gen kahramanlarına ya da farklı videoları atabilirim. Üçüncü yeteneğe geldiğimizde işte. Düşmanların yüreklerine korku salarak onların saldırısı. Bak bu çok güzel işte. Düşman saldırısının %25 Kesin. azaltması bayağı iyi bir yetenek. Genel olarak baktığımızda 3 Evet. yetenek de çok iyi o zaman. 2'den emin değiliz dedik ama bir ve 3 inanılmaz iyi. 2 de fena değil diyebiliriz o zaman. Bilmediğimiz için onun hakkında yorum yapmıyorum. Sefer yeteneklerine es veriyor muyuz Ahmet? Evet abi, ben es veriyorum. Yani iki tane yeteneği var. Kesin olarak bir avantaj sağlıyor. Yani tura bağlı değil. Efendime söyleyeyim. E, ihtimale bağlı değil. Direkt neyse onu veriyor. Yani böyle kahramanları çok seviyorum. Hele piyade ise ve Çarkıfelek'ten bedava alınabiliyorsa müthiş bir şey. Fırsat yani.
Kesinlikle. Tamamdır. O zaman sefer yeteneklerini bitirdik. Hızlıca arena yeteneklerine bakalım. İlk yeteneğimiz. Kralların varisi olarak bir azim kalkanı açarak saldırı %380 gücüne sahip bir kalkan sağlar. Bu kalkan 5 saniye sürer ve ilk hasarı alır. Abi çok iyi. %380 kalkan alıyormuş. Arenada ne kadar fazla hayatta kalırsa arka taraf o kadar fazla hasar vuracak. Güzel. 2'ye geçiyorum. Düşman saldırılarını %5 azaltıyormuş. Tamam ve kendi saldırısını %5 arttırıyormuş. İkincisi boş. İlkinde %5 olması biraz kötü diyebilirim. Ama hiç yoktan iyidir. 3'e geçiyorum. Oranlar biraz düşük geldi bana. 5-5 Evet. hani. Kendisi de bir hasar vurmayacağı için abi piyade. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Kendi saldırısı aynen. Kendi birliklerin saldırısını arttırsa daha iyi olurmuş. Piyadenin hasar çıkmıyor Evet. zaten. Üçüncü yeteneğimiz ise Evet. düşmanların normal saldırılarından %15 ihtimalle kaçınma imkanı ve %20 kritik oranı. %20 kritik oranın ben yine Godhood'da bir işe yarayacağını düşünmüyorum ama karşı tarafın hasarlarından kaçınma oranı muhabbeti güzel abi. Yine işlevsel diyebiliriz. Evet, yani mesela büyük bir saldırı denk geldiğinde ve bu yetenek tetiklenirse, onu savuşturursa gerçekten iyi bir hayatta kalma şansı var açıkçası piyade için. Kesinlikle. O zaman Godhood'umuzu, piyademizi bitirdik. Şimdi ikinci kahramanımız, etkinlik kahramanı hemen Sonya'mıza gelelim. Özel silah yine savunmada çalışıyor. Savunmacı birliklerin öldürücülük niteliğini %15 arttırıyor. Savunmadayken %15 öldürücülük vermesi inanılmaz iyi ve değerli. Şimdi yeteneklerine gelelim. Ahmet'in oyunda en sevdiği mızrakçı diyebiliriz herhalde buna. Çok fazla tavsiye ediyorsun abi sen. Evet, benim favorilerimden kendisi. Zaten yetenekleri okuyunca aslında anlamış olacağız. Diyor ki okyanus esintisi falan verir diyor. İlham vererek tüm birliklerin hasarını %20 arttırır. Tertemiz abi. Direkt net bir şekilde sadece kendisine mızrakçılara değil. Net bir hasar kaynağı. Aynen. Direkt %20 veriyor mis gibi. Hemen ikiye geçiyorum. Kendi birliklerini para ödülü motive ederek mızrakçıların her iki turda bir %75 daha fazla hasar vermesi. Bak bu çok iyiymiş. %75 olması bayağı iyi. Evet, Turlar zaten uzun sürüyor. Ve bir tur boyunca tüm birliklerin saldırısını da %25 arttırıyor. Abi çok iyi yetenek 2. 2 de bayağı iyi yetenek bu arada. Hemen üçe evet. Şimdi geçiyorum. 3'e Buyur. geç abi. Asıl yani bu da Tamam. onu destekleyecek nitelikte. Ee, mızrakçılar her 5 turda bir %250 hasar verir ve hedefi bir tur boyunca sersemletir diyor. Ya 5 tur olması yani her tur %50 gibi bir şey oluyor abi. Bu da çok iyi. Bayağı iyi Kesinlikle. yetenek. Tam Zaten abi şöyle söyleyeyim. Evet. Ee, Raporlara da az çok ben sana attım. İşte sen kendi savaş esnalarında deneyimleme fırsatın oldu yakın zamanda. 2 ve üçüncü yeteneği doğrudan raporda bize asker kestiğini gösteriyor. Yani 150 bin işte 100 bin artı 50 bin gibi direkt asker kesme imkanı var yeteneklerin. Bu iki yeteneği zaten güçlü olduğu yetmiyormuş gibi üstüne ilk yeteneği de hani şey yoldan, direkt yoldan herhangi bir şart koşmadan bunları destekliyor. Hatta yani mızrakçıları değil, nişancılar falan dahil hepsini destekliyor. Yani ne istesem var bu karakter, anlatabiliyor muyum? Hayran kalmamak elde değil açıkçası. kesinlikle. Yeteneklere bayıldım. Ben de mızrakçıya es veririm abi. Bayağı güzel sefer yetenekleri var, savaş yetenekleri. Deyip o zaman arenaya geçiyorum. Sen zaten es veriyorsun diye sana sormadım hiç. Kesinlikle. 1,5 saniyeliğine rakibi bir donduruyormuş. Hedefine ve yanındaki düşmanlara da %300 alan vuruyormuş. Abi çok iyi yetenek. Kesinlikle bu Ee, gerçekten. donuk bir bomba atarak bir düşmana %40, %140 hasar veriyormuş ve yanındaki düşmanların saldırı hızını 3 saniyeliğine yarı yarıya düşürüyor. Yani %50'ye azaltıyormuş diyelim. Hasar artışı Evet. %140. Güzel. Sonya ödül kazanma arzusu falan kendinden geçmesi neden olarak saldırısını kendi saldırısında %30 hızlandırıyormuş. Yani ben arenada bunu çok deneyimlemedim açıkçası. Bize yeni geldi, yeni fullledik. Evet. Nasıl sence arenada genel olarak baktığımızda yeteneklerine? İşlevsel mi? Abi zaten evet, şunu söylemek istiyorum. Zaten ilk yeteneği bas bas bağırıyor yani. Ben işte alan etkili hasarım, işte donduruyorum, ben güçlüyüm diye, kırığım diye resmen bağırıyor. İkinci ve üçüncü yetenekler biraz daha düşük kalıyor. Ne yalan söyleyeyim. Özellikle saldırı hızlanması yani
%30 bile. Yani çok iyi, açıkçası onun bir etkinliğini göremedim. İkinci yetenek de fena değil aslında. Çünkü %50 bir yavaşlatma sağlıyor. Ama yani ilk yetenek gerçekten hakkını şey yapmak lazım. Hakkını vermek lazım. Gerçekten iş yapıyor O açıkçası. zaman arenada fena değil. İşlevsel olarak da hem savaşlarda etkili bir şekilde hem de arenada kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gen 8'in son kahramanı nişancımız Hendrik'e geçelim ve tekrar beğeni hatırlatması ve yorum hatırlatması yapayım arkadaşlar. Kanalımıza da abone değilseniz abone olursanız sevinirim ama zaten Gen 8 rehberini izliyorsanız kanala abone olduğunuzu düşünüp teşekkür ediyorum. Ee, Bunu da anlattıktan sonra hemen şeyine geçelim Ahmet. Hangi oyuncular hangi kahramanları almalı onları tekrar anlatalım. İşte Gen 7'de şu kahramanlarınız varsa Tabii. Gen 8'de bunları alın. Gen 9'da şuna gidin diye de tavsiyelerde bulunacağım videonun sonunda. Şimdi özel silahına baktığımızda saldırıda çalışıyor. Rally açtığınızda birliklerinize %15 saldırı ekliyor arkadaşlar. Gayet güzel bir saldırı rally kahramanı diyebiliriz. İlk yeteneğimize baktığımızda düşmanın savunmasını %25 düşürüyor. Bir nişancı için düşmanın savunmasının %25 düşmesi özellikle 50-10-40, 40-10-50 tarzındaki rallilerde, saldırı rallilerinde bayağı işlevsel olacağını bu yetenekle ben düşünüyorum. Karşı tarafın özellikle Evet. piyadenin savunmasını kırdığınızda çünkü artık günümüzde sürekli 60-40-70-30 gibi bir formasyon uygulanıyor. 40-10-50 ya da 50-10-40'lı saldırılarda bu yetenek inanılmaz çalışır. Olmazsa olmazlardan biri. İkinci yeteneğe geçtiğimizde ise her turda bir tüm dost birlikleri bir sert kabuklu midye katmanıyla kaplayarak 2 tur boyunca onların savunmasını 4 turda bir 2 tur boyunca savunmayı %30 arttırıyor. Yani bunu çok beğenmedim açıkçası. İlk yetenek çok net ve Evet. temizdi. Evet. Evet. İkinci yetenek biraz fasafiso olmuş diyebilirim. Üçüncü Maalesef abi. yeteneğe geçtiğimizde ise her 3 turda bir kadim uçurum ruhu Hendrik'in nişancılarıyla işbirliği yaparak bir saldırı gerçekleştirip tüm düşmanlara %40 hasar verir. Abi 40-10-50 muhabbetinde bu da çok iyi çalışır bak. Direkt nişancılara %40 hasar vermesi 3 turda bir de olsa yine birinci ve üçüncü yetenekler tetiklendiğinde karşı tarafın piyadelerini direkt yok edecek nitelikte olmuş. Bence bayağı başarılı. Hadi 2'yi de şey diyebiliriz abi. Nişancılarımız biraz kırılgan oluyor. Buradan da %30 savunmayla oradan bir savunma alsak birbirine dengelemiş gibi oluyor diyebiliriz. Ben 40-10-50 ya da 50-10-40 formasyonuna göre inanılmaz iyi buldum yetenekleri. Normalde Hendrick'i çok beğenmeyiz ama rally kaptanı olarak bence çok çok iyi bir şey nişancı diyebilirim. Zaten abi silahı saldırıda çalışıyor. Özellikle yeteneklerinin yani hepsinin değil, hani bir tanesinin geride kalması çok bir fark etmez. Rally liderleri alması gerekiyor her türlü. Silahından dolayı. O yüzden bir tane yeteneği de absorbe edebiliriz açıkçası. Kesinlikle. Hemen arenaya geçiyorum ve hızlanıyorum biraz. Saat gece 3 oldu. Yenileme geldi. Fazla uzatmayalım. Hedefleri %300 hasar vuruyor ve onları 1,5 saniye sarsımletiyor ama sadece bir hedefe vuruyor. Alan hasarı değil diyor. Tamam. İnanılmaz bir kuvvetle bir çapa fırlatarak menzilcikli düşmanlara %140 hasar vuruyormuş. Tamam. Saldırı artışı %2,5. Ne diyor bu? Yeteneğe sahiptir. Yendiği her düşman için saldırısını %2,5 oranda arttırıyor. Maksimum %15 saldırı artışına kadar birikiyormuş. Bunu tecrübe dediğim gibi çok etmedim arkadaşlar. Artık tecrübe eden arkadaşlar yorumlarda Henzik Arena'da nasıl yazarlarsa sevinirim. Ben de yoruma sabitlerim. Diyelim ve geçelim. Şimdi arkadaşlar Gen 7'de Bradley'i aldınız. Onun dışında bir kahraman almadığınızı varsayıyorum. Zaten elinizde piyade olarak ya Hector var ya da Wuming var. Artık Gen 8'e geldiğinizde piyadeyi zaten alacaksınız dedik. Elinizde mızrakçı olarak da Gordon'un olmadığını düşünüyorum. Çünkü hiçbir şekilde tavsiye etmedik. Elinizde Rune olması gerekiyor. Artık burada elinizde mitikler varsa alabileceğiniz en mantıklı kahraman, mitikleri basacağınız en mantıklı kahraman kesinlikle Sonya'dır. Sonya'yı alıp ilerideki ne zamana kadar kullanacaklar Ahmet? 2 gen sonraya kadar yani gen 10 mızrakçısına kadar Sonya'yı kullanabilirsiniz. Ama nişancı almanızı çok Aa, tavsiye etmiyorum. Efendim Ahmet? Gen 11'de de kullanabilirler yani. 8, 9, 10, 11 üçgen kullanabilirler. Yani gen 10'da şey gelmiyor mu? Yeni mızrakçı gelmiyor mu Çarkfele'ye? Abi Çarkıbele 9'da geliyor. Ha, bir gen sonra mı geliyor? Aynen, Ni- bir gen sonra Fred geliyor zaten. Nişancı geldi.
Piyade geldi. Ha, bir sonraki gen şey geliyor. Tam bir sonraki genin mızrakçısını biz beğenmiyor muyuz peki? Ya evet, ben beğenmiyorum. Zaten aslında bunu Gen 9'da söylememiz lazım. Yani söyleyecektik. Ama şimdiden söylemiş olayım. Ee, Yani yetenek karşılaştırması yaptığınız zaman çok geride kaldığını düşündüğüm için Sonya'yı tavsiye ediyorum. Gen 9'u da işte elmas harcamak yerine oyuncuların pete yönelmesini tavsiye edeceğiz. Ben böyle bir yol izlemelerini tavsiye ediyorum. Ben şey yapmaz. Yani oyun tarzına göre illa ben çarpılı kahramanı gideceğim derse tabii ona saygımız sonsuz. Ahmet şey gibi kuyuya mı düştün kanka, sesin o kadar derinden geliyor ki. Ben bir şey anlamadıysam muhtemelen videodakiler de anlamamıştır ama anladığım kadarıyla Gen 9 mızrakçısın çarktan geleni beğenmiyorsun. O yüzden Gen 8'deki Sonya çok iyi olduğu için, biz de beğendiğimiz için bunu tavsiye ediyorsun. Gen 9 çark felek elmasıyla pete yönelin diyorsun. İleride biriken mitikleri Gen 10 ya da Gen 11'deki mızrakçıda kullanırsınız diyorsun. Doğru mu anlamışız? Kesinlikle doğru anladım. Kusura bakmayın bu arada ses için, yani nasıl bir anda Arada kesilmeye hala devam ediyor. Ben oldu devam böyle edeyim bilemedim. istersen Ahmet. Senin mikrofon iyice patlamaya başladı. Gen 8 nişancısını niye tavsiye etmiyoruz arkadaşlar? Rally liderleri için. Bir de bir önceki genden Bradley'i aldığımız için artık şeye ihtiyacımız yok. Hendrick'e ihtiyacımız yok. Orada da bir sonraki Çarkıfelek nişancısına kadar Bradley ile devam edebilirsiniz. Sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Elimde şu kahramanlar var ya da siz farklı bir mantığınız ya da farklı bir düşünceniz varsa lütfen onu da yazın. Her şey bizim anlattığımız kadar net ve şey olmayabilir. Kahramanlar konuları çok fazla farklılık gösteriyor. Bunlar bizim analizlerimiz, bizim tahminlerimiz ve bizim tecrübelerimizden kaynaklanıyor. Her şeyin en doğrusu bu diye anlatmıyoruz. Her zaman bunlar güncellenebilecek bilgiler. Elimizden gelenin en iyisini size aktarmaya çalışıyoruz. Umarım faydalı olur bu bilgiler. Dediğim gibi kafanıza takılan bir şey varsa ya da daha iyi bir fikriniz varsa lütfen bizimle yorumlarda paylaşın. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Yeni gelen rehberlerinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.